Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay bir çan etek dikelim istiyorum. Şu an önümde 1.10 uzunluğunda kumaşım var. Çift kat, yünlü bir kumaş, kışlık bir etek dikeceğim. Çok kolay bir yöntemle eteğimizi dikeceğiz kolayca. Şimdi ilk önce yapmam gereken kendime kemer için bir parça çıkarmak. Cetvelimin genişliği 5 santim. Böyle pratik çözümler bulabiliriz. Hemen şöyle kumaşımın kenarına dayadım. Şöyle cetvelimi çevirdim ve buradan hemen çizgimi alıp kemer payımı çıkarıyorum. Yünlü bir kumaş olduğu için biraz takılıyor. Hemen burayı kesiyorum. Arkadaşlar şu an kumaşım 2 kat, çift en 2 kat kumaşım şu şekilde. Kumaşımın kenarından 1 santim dikiş payımı çıkardım ilk önce. 1 santimlik bir çizgi çektim. Şimdi şöyle yapacağız. Kalçamı baz alacağım. Kalça bölü 4 artı 1 santim bolluk payı vereceğim. Kalçam 116. 116 bölü 4 artı 1 dediğim zaman 30 santimi buluyorum. 30 santimi hemen çizdiğim bu çizgiden şöyle alıyorum. Birini bu taraftan, birini de bu taraftan almam gerekiyor. 30 santimlik ölçünün diğeri de burada arkadaşlar. Şimdi hemen şuralara birer iğne takayım. Daha kolay olacak. Şöyle başı büyük iğne olsun da. Şimdi bel ölçümü aldım. Birisi bu tarafta, diğeri bu tarafta. 30 santimlik ölçümü aldım. Şimdi kumaşımı şöyle çeviriyorum. Şurasını tam iğneme denk getireceğim. Şu şekil tam iğnemde. Yani burası 30 santim. Burayı da yine iğneme denk getireceğim. Şu şekilde kumaşımı yerleştirdim. Hemen iğnelerimi alayım. Kesmem kolay olsun. Makasıma takılmasın. Yine de bir ölçelim de yanlışlık yapmayalım. Evet. Evet. Hemen şu kısımdan, kapalı kısımdan kumaşlarımı kesiyorum. Şöyle bir görüntü oldu arkadaşlar. Düz gelen kısım ön bedenimde ön ortam dikişsiz olacak. Arka bedenimde de arka ortam. Burası dikiş olacak. Şöyle hemen işaretleyeyim. Burası da ön bedenim. Şimdi şöyle yapalım. Önleri şöyle üst üste koydum. Yani arka bedenimin ve ön bedenimin ön ortası ve arka ortası burada. Belini bulacağım. Şuradan 1 santimlik bir çizgi alayım arkadaşlar. Dikiş payım olsun. Başta almadım. Şimdi burası benim dikiş payım. Burada kalça düşüklüğümü alacağım. Bu çizgiden itibaren 20 santim benim kalça düşüklüğüm. Küçük bedenler 18 santim alabilir bu ölçüyü. Şöyle ilerliyorum. Şimdi buralar ön ortası ve arka ortam, bu kısımda yan dikişlerim olacak arkadaşlar. Belimi bulacağım. Yine bel bölü 4 artı 1 santim bolluk payı vererek belimi de buldum. 26 santimden şöyle belimi işaretliyorum.
Şuradan da belimi aldım. Kalça düşüklüğümü aldığım yerden hemen şöyle bir kavis veriyorum. Yan kavisim çıkmış oldu. Kalça kavisi. Eteğimde de şöyle bir kulaklanma yapmasın diye, tabi boyda da farklılık oldu. Şuradan 1,5 santim kadar içeriye girerek hafif bir eğim veriyorum yukarıya doğru. Bu şekilde keserek eteğimi pensiz çok kolay bir şekilde kesmiş olacağım. Hemen şöyle şuradaki pay diktiğimiz zaman sarkmayı engelleyecek arkadaşlar. Belimi de 1 santim pay veriyorum. Kesiyorum yan dikişimi. Belimden itibaren. Burası da böyle. Şimdi ön bedenimde çizgiden aşağıya 2 santim bir ölçü alıyorum ve yan dikişime doğru şöyle hafif çıkıyorum. Hafif bir kavis veriyorum. Burası ön bedenim. 2 santim indim. Belimi kesiyorum. Sadece üstteki kalıbı, ön bedenimi çıkardım arkadaşlar. Şimdi bunu alıyorum. Arka bedenimde altta kalan parçam. Arka bedenimde 1 santim iniyorum. Yine belime doğru bir kavis verip şöyle kesiyorum. Hafif bir kavis oluyor burası. Böylece ön bedenim ve arka bedenim çıkmış oldu. Hemen şöyle kumaşlarımı açıyorum. Ön bedenim. Pense gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde çalışırsanız. Eteğimin arka ortasını kapattım arkadaşlar. Makinemin ayağını değiştirerek fermuar ayağımı taktım ve 17 santim fermuar için boşluk bırakmıştım. Dikmeden bir yer bırakmıştım. Bu kısma fermuarımı güzel bir şekilde yerleştirip diktim. Daha sonra da yine makinemin ayağını değiştirip düz ayağa takıp yan dikişlerimi de kapattım. Videoma başlarken 10 santimlik bir parça kesmiştim arkadaşlar. Bu parçayı belimin ölçüsünde keserek belime monte ettim. Sonra da iç taraftan yarım santimden kıvırarak elimde dikerek kemer kısmını temiz dikişle kapattım. Kemer kısmımı da böylece bitirmiş oldum. Son olarak da eteklerimi bastırıp eteğimi bitiriyorum. Evet arkadaşlar, yine çok kolay, çok güzel bir projeyle birlikte olduk. İnanın çok şık oldu. İsterseniz benim diktiğim gibi uzun boy, isterseniz diz altı, istediğiniz boyda rahatlıkla kullanabileceğiniz çok güzel bir etek. Diz altı ya da diz altından biraz daha uzunca yaparsanız çizmeyle de çok güzel, çok şık duracak bir model arkadaşlar.
çok pratik bir yöntemle kestik ve diktik. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.